Sovyetler Birliği, kapitalist propaganda ile yaratıldığı gibi bir kötülük imparatorluğu değildi. Her şeyde olduğu gibi içinde iyiyi de barındırıyordu, kötüyü de. Başarısız olup tarihe karışması onu tamamen kötü yapmaz. Ya da insanlığa kazandırdıkları da tamamen iyi olarak gösterilmesinin nedeni olamaz. Ama şunu biliyoruz ki Komünist Parti başarısız oldukça ülkeyi daha kapalı bir rejime çevirdi ve vatandaşlarının üstündeki baskıyı arttırmaya çalıştı. Yine de sosyalist yönetim anlayışı insanlık için önemli bir deneyimdi. Komünizme ulaşma hedefi Sovyetler Birliği yıkılana kadar kapitalist düzenin dengelenmesi ve sosyal hakların kazanılması veya korunması için önemli rol oynadı. Yıkılışının üstünden 30 yıldan fazla bir süre geçse de Rusya'da, Azerbaycan'da ya da herhangi eski bir Sovyet ülkesinde hala o günlere özlem duyan, Sovyetler dönemindeki yaşamın şimdikinden daha iyi olduğunu söyleyen insanlar var. Örneğin Rusya'da kamuoyu araştırmaları yapan Levada Center, düzenli aralıklarla insanlara "Sovyetler Birliği'nin çöküşünden dolayı pişman mısınız?" diye soruyor. En son 2018'de bu soruyu sorduklarında Rusların %66'sı, yani neredeyse her 3 Rus'tan ikisi evet cevabını verdi. Peki gerçekten Sovyetler Birliği'nde yaşamak nasıl bir şeydi? Gelin iyi ve kötü yanlarıyla yakından bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Önce Sovyetler Birliği'nin artılarına bakalım. Sovyetler Birliği'nde yaşamakla ilgili en bilinen ve ilk olarak anlatılan şey tüm vatandaşların hayata karşı güvende olduklarıdır. Bu hayata karşı güven, barınma, eğitim, gıda ve sağlık gibi temellere dayanıyor. Eğitim ve beceri düzeyi ne olursa olsun vatandaşların işleri garantiydi ve yarın işimi kaybedecek miyim? İşimi kaybedersem masraflarımı nasıl karşılayacağım gibi dertleri yoktu. Sokaklarda dilencilere asla rastlanmıyordu. Devlet herkesin barınma ihtiyacını karşılıyordu. Örneğin evi olmayan bir bekar, bir çift ya da bir aile önce komünalka denen evlere yerleştiriliyordu. Bu komünalka evleri her bir odasında başka bir ailenin yaşadığı, banyo ve mutfağın ortak kullanıldığı evlerdi. Yeni yapılan bloklardaki evler bitene kadar insanlar bu komün evlerde yaşıyordu. Yeni binalar kullanıma hazır hale geldiğinde de sırası gelen kişiler ya da aileler sadece kendilerinin olduğu evlerde yaşama fırsatına kavuşuyordu. Yalnızca devlete bir nevi kira anlamına gelecek kullanım bedeli ödüyorlardı. Bu bedel de elektrik, su ve gaz kullanımı da içine dahil edildiğinde insanların aylık gelirinin %2'sini geçmeyecek şekilde hesaplanıyor. Herkesin işi garanti olduğu için buradan çıkarılacak mıyım, evim elimden gidecek mi gibi bir kaygı duymuyorlardı. Hatta insanların ücretsiz tatil imkanları da vardı. Sovyet vatandaşları yıllık izinlerinde, tatil yörelerinde, devletin ücretsiz olarak sağladığı sanatoryum, dinlenme evi ya da kamp gibi tesislerden yararlanıyordu. Deniz tatili için başta Soçi ve Kırım olmak üzere Karadeniz kıyılarında, kış ve kaplıca tatili için de iç bölgelerdeki tesisler bulunuyordu. Sovyetler Birliği'nin en övülen yanlarından biri eğitim sistemiydi. Sovyetler Birliği kurulmadan önce kapsadığı bölgedeki nüfusta ciddi bir cehalet sorunu vardı. Çarlık Rusyası ve Rus İmparatorluğu döneminde eğitime hiç önem verilmedi. Zaten Bolşevik devriminden önce eğitimden de daha vahim olan bir yoksulluk yaşanıyordu. Sovyetler Birliği kurulduğu andan itibaren eğitim alanında inanılmaz hızlı adımlar attı ve cehalet sorununu kısa sürede çözmeyi başardı. İlk Sovyet neslinin ebeveynleri neredeyse tamamen okuma yazma bilmezken bu nesil yüksek eğitim almayı başardı. Eğitim sistemlerinin kalitesi de bilimsel alanda aldıkları 13 Nobel ödülüyle kanıtlanmıştır. Sovyet öğrenciler de katıldıkları uluslararası bilgi ve beceri yarışmalarında birçok ödül kazandı. Tüm bu eğitimi ücretsiz veriyorlardı. İnsanların kültürel gelişimlerini sadece okullarla sınırlamıyorlardı. Tüm vatandaşlar için operalar, senfoniler, tiyatrolar, konserler ücretsizdi. En ücra yerlerdeki Sovyet vatandaşlarının bile birçoğu müzik eğitimi almıştı. Kalite ve yaygın eğitim, kaliteli ve personel sıkıntısı olmayan sağlık kadrosunun da ortaya çıkmasına ve bedava sunulan sağlık hizmetlerinin de verimli, kaliteli ve herkes için kolay erişilebilir olmasını sağladı. Sovyet vatandaşları hastanelerde uzun sıralar beklemenin, randevu için aylarca beklemenin, tahlil ve testler için günlerce beklemenin ne demek olduğunu bilmiyordu. Hastanenin kapısından girdikleri andan itibaren süreç çok hızlı ilerliyordu. Sovyetler Birliği'ndeki ambulans sisteminin o dönem dünyadaki en iyi ambulans sistemlerinden biri olduğu neredeyse hiç bilinmez. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı dönemlerde ambulanslarda doktor yoktu. Sadece acil müdahale ekibi vardı ve hasta veya yaralı hastaneye getirildiğinde doktor kontrolüne girerdi. Sovyetlerdeki her ambulansta mutlaka bir doktor da görev yapıyordu.
Hatta bazen vakanın durumuna göre konunun uzmanı bir doktor da ambulansta hasta veya yaralıya müdahale etmeye gidiyordu. 1950'lerden sonra tüm dünyada başta margarin olmak üzere birçok kimyasal gıda maddesi yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönemle birlikte obezite hastalığı da fark edilir oranda artmaya başladı. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya nüfusu hızla artıyordu. Örneğin 1950'de yaklaşık 2,5 milyar olan dünya nüfusu 1970'e gelindiğinde 3 milyar 700 milyona tırmanmıştı. Tarihin hiçbir döneminde insan nüfusu böyle hızlı çoğalmamıştı. Bu nüfusu besleyebilmek için de doğal ürünler yetersizdi. Birçok yerde gıda güvenliği ortadan kalkmıştı. Sovyetler Birliği modern zamanlarda gıda güvenliği politikasını bir devlet politikası olarak uygulayan ilk ülkelerden biridir. Yapay gıda boyalarının, koruyucuların ve tatlandırıcıların kullanılması yasaktı. Bunların yerine domates, pancar, bal kabağı ve çiçek özlerinden elde edilen doğal ürünler kullanılıyordu. Sovyetler Birliği'nde de margarin vardı ama bu üründe kullanılan palm yağının insan vücudu üzerinde ne kadar yıkıcı etki yaptığını biliyorlardı. 1978'de margarin için bir gıda kodeksi yayınladılar. Margarinde palm yağı oranını en fazla %10 olacak şekilde sınırlandırdılar. Aynı dönemde Batı ülkelerindeki margarinlerde palm yağı kat ve kat daha fazla kullanılıyordu. Komünist Parti'nin üst düzey yetkililerinden oluşan dar bir azınlığı çıkarırsak, Sovyetler Birliği'nde tüm vatandaşlar gerçekten eşitti. Paraya ve servete fazla önem vermek hoş karşılanmıyordu. Herkes mevcut olan tüm hizmetlerden ve mallardan eşit oranda yararlanıyordu. Mesleği ne olursa olsun insanların maaşları arasında çok az fark vardı. Eğitimli olmak her şeyin üstündeydi. Doktorluk, doçentlik gibi unvanlar toplumda hayranlık uyandırıyordu. Profesör olmaksa toplum içinde soylu olmak gibiydi. Okullarda da devletin üst düzey yetkililerinin çocuklarıyla en alt düzeydeki insanların çocukları aynı sırada eğitim görüyordu. Şimdi de Sovyetler Birliği'nin eksi yönlerine bakalım. Bu ülkede insanların hayata karşı güvende olduğunu en başta söyledim. Vatandaşlarını güvende tutan yönetim anlayışı aynı zamanda onların tüm hayatlarını da tek bir merkezden planlıyordu. İnsanlar eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra kişisel isteklerine ve yeteneklerine bakılmadan ülke içinde dağıtılıyordu. Dünyanın en büyük ülkesinden bahsediyoruz. Örneğin batıda St. Petersburg'da doğup büyüyen biri binlerce kilometre ötede doğduğu, ailesinin ve arkadaşlarının halen yaşadığı yerle arasında yaklaşık 8 saatlik fark bulunan Sahalin Oblast'ına gönderilebiliyordu. Dikkat edin, buradaki 8 saatlik fark mesafe olarak belirtilmiyor. Sahalin'de saat akşam 8 iken St. Petersburg'da öğlen 12'dir. Ayrıca insanlar yine istekleri dışında Sibirya, Arktik bölge gibi zorlayıcı coğrafyalara da gönderilebiliyordu. Devletin vatandaşı için planladığı hayattan kopmak suç olarak kabul ediliyordu. Eğer insanlar devletin sunduğu işte inat edip çalışmak istemezse ve çalışmadığı süre 4 ayı aşarsa bu sosyal asalaklık olarak nitelendirilen bir suç kapsamına giriyordu. Devlet vatandaşına karşı paranoyak bir his besliyordu ve bu paranoyaklık yıkılışa doğru giden süreçte her seferinde daha da arttı. Tüm vatandaşların tek tip olması isteniyordu. Farklı bir görüşe sahip olmak ve bunu ifade etmek o kişinin başına büyük belalar açabilirdi. Ayrıca siyasi görüş dışında, örneğin bir insanın toplumun genelinden farklı bir dış görünüşü ve hayat tarzı varsa bu durum bile evine baskınlar yapılmasına, soruşturmalar geçirmesine neden olabiliyordu. Yabancı ülkelere seyahat etmek gayri resmi olarak yasaktı. İnsanların yurt dışına çıkabilmesi için pasaporta sahip olması gerekiyordu ve Komünist Parti yalnızca çok ufak bir azınlığa pasaport veriyordu. Sporcular, sanatçılar, bilim insanları ya da üst düzeydeki devlet görevlileri bile yurt dışına çıkacakları zaman sıkı soruşturmalardan geçebiliyordu. Yeteneği ve performansı ne olursa olsun insanların bulundukları mevkilerde yükselmesi için mutlaka Komünist Parti'ye katılması gerekiyordu. Komünist Parti'ye kağıt üzerinde üye olmak yeterli değildi. Toplantılara katılmak, komünizmi öven konuşmalar hazırlamak, mitinglere ve diğer etkinliklere de katılmak zorundaydı insanlar. Eğer bunları yapmazlarsa terfi etmek gibi bir şansları olmayacaktı. Öyle ki bilim insanları ve akademisyenler bile yükselmek, bölüm başkanlığına atanmak için Komünist Parti üyesi olmak zorundaydı. Komünist Parti'ye üye diye işinde yetersiz ve bilgisiz olan birçok insan diğerlerinin önüne geçip yükselmişti. Bu da tüm sistemin bozulmasının temelindeki en büyük sorunlardan biriydi. Sovyetler sağlık sistemleri konusunda personel sıkıntısı yaşamamasına rağmen ilaç üretiminde büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Mekanik teknolojide her zaman çağın öncüsü oldular
Ama diğer bilimsel ve teknolojik alanlarda geri kalmış durumdaydılar. Çünkü diğer alanlarda da gelişmek için dünyanın geri kalanı ile etkileşime girmeleri gerekiyordu ama Komünist Parti kendi bilim insanlarına bu imkanı vermiyordu. Bu sebeple ilaç üretiminde Batı ülkelerinin çok gerisinde kaldılar. Tüm dünyada reçetesiz bile alınabilen basit ilaçları Sovyetler Birliği'nde bulmak mümkün değildi. 80'lerde ilaç sıkıntısı en üst seviyeye çıktı. Yurt dışına gidebilme şansı elde edenler, aileleri, akrabaları ve tanıdıkları için kaçak olarak ülkeye ilaç sokuyordu. Bazıları da bunu para kazanmanın bir yolu olarak kullanmaya başladı ve bu durumda ilaç kara borsasının ortaya çıkmasına sebep oldu. Gıda güvenliği elbette iyi bir şeydi ama verimsiz üretim nedeniyle 1980'lerle birlikte marketlerin önünde kuyruklar oluşmaya, kıtlıklar ortaya çıkmaya başladı. Rafları boş marketlerde insanlar alabilecekleri ürünler arıyordu. Başka ülkelerdeki marketlerde insanların kolay ulaşabildiği ürünlere sahip olmak Sovyet vatandaşları için bir rüya gibiydi. Bir paket konserve ya da yarım kilo meyve için insanlar 100 metrelerce uzayan kuyruklarda bekliyordu. Sovyetlerin çökmesinin belki de en büyük etkenlerinden biri planlı ekonomiydi. Ekonominin bir plan dahilinde istikrarlı olması tabii ki iyi bir şey ama bu planlı ekonomide tüm üretim tek bir merkezden verilen kararlarla yönetiliyordu. Hiyerarşideki her memur üstlerini memnun edebilmek için ya kağıt üzerinde sayılarla oynuyordu ya da üretilen malın kalitesini düşürüp aynı ham maddeyle daha fazla ürün üretilmesini istiyordu. Daha çok üretim için ürünlerin kalitesi de gittikçe dibe vurdu ve sayılar kağıt üzerinde şişirildiğinden dolayı asla talebe karşılık gelecek kadar ürün üretilemedi. Örneğin ürettikleri Moskoviç marka arabalar Sovyetlerle birlikte özdeşleşmişti. 1970'te Moskoviç'le katıldıkları rally yarışlarında o seneyi 3. sırada bitirdiler. Bu arabalar o dönem gayet başarılı ve sağlam üretiliyordu. Moskoviç fabrikası yılda 60 bin araç üretebilecek kapasitedeydi. Araç 1970 rally yarışlarıyla dünya çapında dikkat çekince Komünist Parti fabrikanın üretim kapasitesini arttırma emri verdi. Ama bu kapasite arttırımı için daha fazla ham madde, daha fazla makine ve teçhizat ve daha fazla çalışana ihtiyaç vardı. Fabrikanın sadece işçi talebi karşılandı. Orada da şöyle bir sorun vardı. Bir önceki güne kadar çiftlikte çalışan bir işçi hiçbir eğitim almadan bir sonraki gün torna tezgahının önüne konmuştu. Çünkü merkezi yönetim istiyordu ve olmalıydı. Fabrika üretimi 60 binden 100 bine çıkararak merkezin istediğini oldurdu. Ama hem ham madde eksikliğinden hem makine ve teçhizat eksikliğinden hem de bu işle alakası olmayan çalışanlarla işi yürütmeye çalışmasından dolayı Moskoviçlerin kalitesi keskin bir şekilde düştü. Ve tabii ki meşhur sansür. Öyle ki dünyanın en büyük nükleer felaketlerinden biri olan Çernobil'deki patlamayı İsveçliler fark etmese o konuda bile büyük bir sansür uygulayacaklardı. Komünist ideolojiye ters olduğunu düşündükleri için birçok filmin, kitabın yayınlanması yasaktı. Bazı filmler ve kitaplarda bazı bölümleri çıkartılarak yayınlanıyordu. Aynı şey tiyatro oyunları için de geçerliydi. Medyada Komünist Parti'nin istemediği bir haberi yapabilmek mümkün değildi. Hatta komünist olduğu bilinen yabancı yazarlar eğer Sovyet yönetimini herhangi bir yerde eleştirirlerse o yazarların da kitapları anında toplatılıyordu. İnsan psikolojisi yaşananların üstünden belli bir süre geçtikten sonra o olayla ilgili kötü detayları çok kolay unutur ama iyi detayları da devamlı hatırlar. Sovyetler Birliği'nin son dönemleri ve yıkıldıktan sonraki süreçte bu ülkeyle ilgili küçümseyici fikirler söylemek modaydı. Ama dediğim gibi her ülkenin, her yönetim biçiminin iyi yanları da var, kötü yanları da var. 2018'de yapılan ankette Rus halkının %66'sı Sovyetler Birliği'nin yıkılışından dolayı pişmanlardı ve bu yıkılıştan o zamana kadarki en yüksek orandı.